Bir Masal Gecesi yayınına hoş geldiniz. Evet, yeni güncelleme gelmiş bilgisayara, MacBook'lara. O yüzden de kamera daha güzel gösteriyor. Bu beni çok memnun etti açıkçası. Oh, thank you. Evet. Evet, uykudan önce bir masal gecesi, bir masal yayını yapayım dedim. Yağmurlu bir gündü. Belki hep birçoğumuz için zor bir gün oldu. Birazcık güzelleştirelim dedim. Evet, değişik, şeyler geliyor. Ya, böyle bir etki verdi. Sahne ışığı şeklinde ayar yapabiliyorsunuz. O yüzden de daha böyle hoş bir görüntü oldu. Benim çok hoşuma gitti. Rujumu biraz daha mı pembe sürseydim acaba? Bakayım pembe ruj var mı hemen kolayında? Daha pembe tonlu bir ruj istiyorum. Evet. Yayına başlayabiliriz. Şimdi ben bir Türk masalı okumak istedim ama bir bakalım. Belki beraber de seçeriz. Aslında bir masal belirlemiştim ama orada peri var mı bilmiyorum. Bir bakayım şöyle. Kuyu hayaleti diyor. Ben de hayalet gibi giyindim gerçi ama uyar mı acaba? Böyle bir şey belki. Kargalı bir masal var. Yok ben evet perili istiyorum. Sihirli sarık, sihirli kamçı, sihirli halı diyor. Bunda bir kamçıyla sunmak daha iyi olur diye düşündüm. Evet neyse hayaletli olanı okuyayım en iyisi. Öyle değil mi? Evet bir yandan da bitki çayımı içiyorum. Yağmur devam ediyor. Ne güzel barajlar da oluyor. Ben de memnun oluyorum. Biraz daha kamerayı geniş açı tutsak mı acaba? Ne dersiniz? Yoksa iyi mi böyle? Evet. Masala başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Zaman yokmuş. Annemin annem olduğu, benim annemin kızı olduğu günlerde annem benim kızım iken ve ben annemin annesi iken işte öyle uzak bir vakitte efendime söyleyeyim bir hadise vuku buldu. Biz uzun yollar teperken az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş idik. Dağlar aşıp vadiler geçmiş idik. Hiç durmadan bir ay boyunca yürümüş, arkamızı döndüğümüzde bir de bakmıştık ki ancak bir arpa boyu yol gitmişiz. Yeniden yola koyulduk. Çin maçin padişahının bahçesine kadar yürüdük. İçeri girdik ki bir değirmen buğday öğütmekte. Bir kedi de yanında beklemekte. Ama nasıl bir kedi?
O gözler, o burun, o ağız. Ah hele o ön patileri, bir de üstüne arka patileri, boynu, kulakları, yüzü, tüyleri, kuyruğu nasıl bir görseniz. Bu diyarlarda yoksul bir oduncu yaşarmış ki şu koca dünyada yoksulluğundan ve korkunç bir acuzeye benzer karısından başka hiçbir şey yokmuş elinde. Adamın eline 3 kuruş para geçse karısı hemen alırmış elinden. Hiç parası kalmazmış adamcağızın. Velev ki yemeği tuzlu olsun ki çoğu zaman da öyle olurmuş. Hele ki yemeği tuzlu olsun da kadına yemeğine çok tuz atmışsın diyecek olsun adam. Kadın öyle kindarmış ki ertesi gün tek bir tuz tanesi düşürmezmiş yemeğe. Tatsız bir şey koyarmış adamın önüne. Bu kez adam yemeğin hiç tadı tuzu yok diyecek olurmuş da kadın ertesi gün tuzu boca edermiş yemeğe. Kocası ağzına bile süremezmiş yemeği böylece. Günün birinde bu zavallı adamcağızın başına ne gelmiş dersiniz? Ne gelmiş? Durun anlatayım. Kazandığı paranın birkaç kuruşunu kendine bir ip almak için bir kenara ayıracak olmuş. Ancak karısı adamın cebinde bu paraları buluvermiş. Vay 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 diye gürlemiş kadın. Demek kıyıda köşede benden para saklayıp arkadaşlarına yedirirsin ha. Adamcağız boş yere başı üzerine yeminler etmiş durmuş. Durumun öyle olmadığını söylemiş. Karısı inanmamış ona. Karıcığım demiş adam. Kendime bir ip almak istemiştim yalnızca. Kendini asacaktın öyle mi diye sormuş tatlı karısı. Zaman zaman ne berbat curcunalar çıkardığını biliyorsun diye yanıtlamış kocası onu sakinleştirmek için. Ah ah ne günah işledim de senin gibi ahmağı hak ettim ben demiş kadın. Sonra da kocasını öyle bir vurmuş ki adamın kafasının içinde kızıl bir şafak söker olmuş. Ertesi sabah oduncu erkenden kalkıp eşeğini eğerlemiş. Dağlara doğru yola düşmüş. Yola çıkmadan karısına peşinden sakın ola ormana gelmeye kalkmamasını söylemiş. Karısına bu kadarı yetmiş. Hemen kendi eşeğini eğerlemiş, adamın peşine düşmüş. Kim bilir diye mırıldanmış kendi kendine. Peşinden gitmesem dağlarda ne işleri beceremeyecek. Adam karısının peşine düştüğünü görmüş görmesine ama sesini çıkarmamış. Görmemiş gibi yapmış. Dağın eteklerine varır varmaz da odun kesmeye koyulmuş. Ancak huzursuz karısı dağın etrafında aşağı yukarı dolanıp durmakta, her şeye burnunu sokmaktaymış. Nihayet metruk bir kuyuya takılmış gözü. Doğruca yanına gitmiş. Kocası bunu görünce kadına seslenmiş. Dikkat et, önündeki kuyuya dikkat et. Ancak bu uyarıya kulak asmayan kadın kuyuya daha da yanaşmış. Adam yeniden seslenmiş. Sana diyorum duymuyor musun? Daha fazla yaklaşma o kuyuya. Onun ne dediği umrunda mı sanki? Onun ne dediği umrumda mı sanki diye düşünmüş kadın. Bir adım daha atmış. Atmasıyla birlikte de ayağının altındaki toprak kaymış ve kendini kuyunun dibinde bulmuş. Kocasına gelince o başka bir şey düşünüyormuş. Çünkü o hep işini düşünür, durmadan çalışırmış. Eşeğini almış, eve kadar da hiç durmamış. Ertesi sabah şafak sökerken uyanmış, eşeğini eğerleyip dağlara doğru yola düşmüş. O sırada aklına karısı düşmüş. Gideyim de bakayım şu zavallı kadına demiş. Kuyunun ağzına gidip aşağı bakmış ama karısından ne bir ses ne de bir iz varmış. İçi acımış. Karısı sonuçta. Nasıl acımasın? Onu kuyudan çıkartıp çıkartmayacağını düşünmeye başlamış. Yani çıkartabilip çıkartamayacak mı diye düşünmeye başlamış.
Bir ip alıp aşağı salmış, sonra da kuyunun derinliklerine seslenmiş. İpi yakala da seni yukarı çekeyim. Bir süre sonra ipin ağırlaştığını hissetmiş, tüm gücüyle ipi çekmeye başlamış. Gücü tükense de çekmeye devam etmiş. Ne tür bir mahluk bu kadar ağır olabilirmiş ki? Sonunda çektiğinde bir de bakmış ki karşısında bir hayalet. Ben oluyorum galiba, beyaz beyaz. Zavallı oduncu çok korkmuş. Ayağa kalk, korkma demiş hayalet. Allah senden razı olsun. Beni büyük bir tehlikeden kurtardın. Kıyamet gününe kadar bana yaptığın bu iyiliği unutmayacağım. Adamcağız bu kez büyük tehlikenin ne olduğunu düşünmeye başlamış. Yıllardır kuyuda huzur içinde yaşardım diye devam etmiş hayalet. Bugüne kadar sıkıntı nedir bilmedim. Ama dün kimdir nedir bilmediğim ihtiyar bir kadın omuzlarıma düşüverdi. İki kulağımdan öyle bir yakaladı ki beni, ne yaptıysam kendimi kurtaramadım. Şükür ki sen gelip ipi attın. Ona ucunu tutmasını söyledin. Onu tutmaya çalışırken beni bıraktı. Ben de ipi kendim yakaladım. Merhameti bol Allah'a şükürler olsun ki yeniden toprak üstündeyim. Allah bu iyiliğinin karşılığını verecek. Bu diyeceklerimi iyice yaz bir kenara. Hmm. Bunları söyledikten sonra üç ahşap levha çıkarıp anlatmaya devam etmiş. Şimdi gidip sultanın kızını ele geçireceğim. Prenses bugüne kadar oldukça sağlıklı bir hayat sürdü. Ama çok geçmeden ne kadar hekim, ne kadar bilge varsa başına toplanacak. Hiçbir işe yaramayacak. Onu iyileştiremeyecekler. Sen de meseleyi bir yerlerden duymuş olacak. Doğruca padişahın huzuruna çıkacaksın. Bu üç levha suyla bu üç levhayı suyla ıslatıp genç kızın yüzüne yerleştireceksin. Ben de kızın içinden çıkacağım. Böylece büyük ödülü alacaksın. Oduncu üç levhayı almış cebine koymuş. Sonra hayaletle ayrılmışlar. Biri sağa biri sola gitmiş. İkisinin de aklındaki kuyudaki kadın gelmemiş. Biz hayaletin peşinden gidelim şimdi. Bu cin o bu cin oğlu oduncudan ayrılır ayrılmaz padişahın sarayında bitmiş. Sonra da zavallı sultan kızının içine yerleşmiş. Kızcağız bir anda acıyla yere devrilmiş. Ah başım, başım diye haykırıp duruyormuş. Hemen padişaha haber salmışlar. Koşarak kızın yanına gelen adam kızını yerde acılar içinde kıvranırken bulmuş. Derhal hekimleri, bilgeleri çağırmış. İlaçlar, esanslar hiçbir şey fayda etmemiş. Kızın acısını dindirememiş. İkinci kez, üçüncü kez çağırmışlar hepsini. Ama ne yaptılarsa nafile. Son kertede 10 hekim, 10 bilge kalmış kızın başında. Ellerinden geleni yapsalar da kız durmadan ah başım başım diye inlemeye devam ediyormuş. Ah benim güzel kızım diye inlemiş padişah. Senin başın ağrıyor ya. İnan ki benim başımda, kalbim de seninkinden 1000 kat daha fazla ağrıyor. Ne yapmalıyım senin için? Gidip müneccimleri çağırayım. Belki onların elinden bir şey gelir. Bunun üzerine dünyanın en bilindik müneccimlerini ülkeye davet etmiş. Biri bir yol izlemiş, öteki başka bir yoldan sorunu çözmek istemiş ama hiçbiri zavallı kızcağızı iyi edememiş. Evet, masalımızı biraz da böyle yerde devam edeyim. Sonuçta masal okuyoruz. Böyle ufak bir ara. Şöyle üstümü başımı da düzelteyim mi?
Evet, devam ediyorum. Evet, şimdi bakalım bizim oduncuya ne olmuş? Karısı yanında yokken pek güzel yaşar gidermiş. Onu da hayaleti de ahşap levhaları da hayaletin ona söylediklerini de unutmuş zamanla. Ancak günün birinde tüm bunlar iyice çıkıp gitmişken aklından padişahın yaşadığı şehirden bir ulak elinde bir fermanla gelmiş. Yüksek sesle emri okumaya koyulmuş. Sultanın kızı çok hastadır. Hekimler, bilgeler, müneccimler ne yaptılarsa şikayetini azaltamamışlardır. Her kim derse ki ben bu meseleyi çözerim, gelsin ve kıza hekimlik etsin. Eğer bir Müslüman oğlu sultanın kızını iyi ederse ölümünden sonra ülkem ona ödül olarak verilecektir. Eğer bir gayrimüslim iyi ederse ülkemin tüm hazineleri onun olacaktır. Şöyle ben de bir türlü rahat edemedim. Tabii gelecek artık adam. Zaten kız yazık hasta kaldı orada. Oduncunun hayaleti, levhaları ve karısını hatırlamak için daha fazlasına ihtiyacı yokmuş. Doğrulup Ula'nın yanına varmış. Allah'ın izniyle vardığımızda hala hayatta ise ben sultanın kızını iyi ederim demiş. Bu sözler üzerine padişahın adamı oduncuyu alıp saraya götürmüş. Oduncu saraya varır varmaz padişaha haber verilmiş. Hastanın odasına girmesi için bütün hazırlıklar tamamlanmış. Zavallı kızcağız oduncunun karşısına yatmaktaymış şimdi. Durmaksızın başım başım diye inlemekteymiş. Oduncu ahşap levhaları çıkarmış, suyla ıslatmış. Prensesin yüzüne bu levhaları koymasıyla birlikte kız sanki hiç hastalanmamışçasına iyileşivermiş. Sarayda müthiş bir sevinç havası hüküm sürmeye başlamış. Sultanın kızını oduncuyla evlendirmişler. Oduncu böylece padişaha damat olmuş. Kariyer falan bakmıyorlar bu işlerde. Ve padişahın bir de kardeşi varmış. O da komşu ülkenin padişahıymış. Onun da bir kızı varmış ve hayalet onu da aynı şekilde ele geçirmiş. Bu kızcağız da aynı acıları çekmekteymiş şimdi. Kimse derdine çare bulamamış. Her yerden bir yardım arayıp durmuşlar. Sonunda komşu ülkedeki padişahın kızının aynı hastalıktan kurtulduğunu duymuşlar. Bunun üzerine padişah komşu ülkenin padişahına haber gönderip Allah rızası için damadını ona göndermesini istemiş. Eğer kızını iyileştirirse ikinci eş olarak kızı eski oduncuya vereceğini söylemiş. Yalnız bu Türk masallarında hep ikinci eş fantazisi var. Yani hepsinde ödül ikinci eş oluyor. Neden böyle anlamış değilim. Ama herhalde neyse 4 eş yapmıyorlar. 2 eş. Ay neyse. Ayakkabılarım düştü ya. Yani onu da nasıl iyileştirecek bakalım. Padişah da damadın genç kızı iyileştirmesi için Padişah da damadını genç kızı iyileştirmesi için göndermiş. Yani ben şeyin kızı olsaydım ben göndermezdim mesela yani kocamı. Damat bu işin o kadar kolay olmayabileceğini, gizemi çözemeyebileceğini anlatmaya çalışmış ama ne dediyse de işe yaramamış. Zavallı adam yollara düşmüş, çok geçmeden de hasta kızın odasında bulmuş kendini. Ancak kuyu hayaletinin diyecekleri varmış bu kez. Bu kötü ruh eski dostunu öfkelenmiş. Tabii açgözlü yani bir tane padişah kızı yetmiyor ama işte. Bana bir iyilik yaptın doğru diye başlamış hayalet.
Ama sana bunun karşılığını vermediğimi söyleyemezsin. Sultanın güzeller güzel kızını sırf senin için bırakıp gittim. Kendim için de başka bir kız buldum. Şimdi onu da mı elimden alacaksın? Dur hele dur. Elinden 2 kızı alayım da gör. Bak ya. Adamcağızın canı iyice sıkılmış. Buraya kız için gelmedim demiş. Sen öyle istiyorsan o kız senindir. Dilersen benimkini de alabilirsin. O halde neden geldin? Diye gürlemiş hayalet. Ah ah, kuyudaki o yaşlı kadın var ya diye iç çekmiş eski oduncu. Karım da o benim. Ondan kurtulmak için o kuyuda bıraktım onu. Kadının adını duyan hayalet birden korkmuş, titreyen sesiyle kadının kuyudan kurtulup kurtulamayacağını sormuş. Evet, çıkmış kuyudan diye iç çekmiş adam. Nereye gitsem tepemde. Bir türlü kurtulamadım ondan. Dinle bak, kapının ardından geliyor. Az sonra içeri girer. Hayalet bunu duyduğu gibi sultanın kızını, sarayı, şehri, ülkeyi öyle bir hızla terk etmiş ki izi bile kalmamış. O günden sonra da onu gören, duyan olmamış. Sultanın kızı da anında iyileşmiş. Eski oduncuyla evlendirilmiş. Oduncu da ikinci eşini alıp evine dönmüş. Evet, Türk masallarında böyle kuma olayları maalesef oluyor. Yani bu hangi zamanda yazılmış bu masal acaba ya? Gerçekten tasvip etmediğim şeyler açıkçası. Şöyle biraz yorumlara bakayım. Dediğim gibi. Yani benim tadım kaçtı açıkçası. İkinci şeyi alınca prenses yetmiyor da 2 tane kadın alıyor falan. Hiç feminist bir masal değil. Neyse. Saçımı toplasam mıydım yoksa ya? Bu da tatlı olurmuş. Neyse. Evet. Neyse biraz mesajlara baktım ama bugün de bu masal gecesi burada sona eriyor. Güzel bir masaldı. En azından klişe değildi. Bu ikinci kadın almaya kadar bence kadınlar padişahın kızı hakkını savunmalıydı, göndermemeliydi. Ya da başka birini bulsalardı koca olarak. Niye yani 2 karı? Neyse. Yani acaba hangi yılda almış bunu merak ettim ama Müslümanlık sonrası Türk masalı olduğu belli. Cumhuriyet dönemi de değil. Zaten padişahlar falan var. Yani bir oduncu bile gelip padişahın kızını aldatabiliyor. Bu kadar eril bir dönem. Ya da maço, erkek egemen bir dönem. Neyse. Bugün de masal gecesi sona erdi. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenilerinizi paylaşın. Yayın bittikten sonra üyelerime bir yayın yapacağım. İmparatorlara da yaparım. Belki çok ufak yine 5 dakikalık savaşçılara yapabilirim. Bilmiyorum. Olabilir. Kırmayayım onları. Çünkü üyelik sayısını azalttım. Ona göre bir video çekmem lazım. Üyelik sayısını azalttım. Şu an sadece 2 üyem var. 2 çeşit üyem var. Savaşçılar ve imparatorlar. Biri abonman bileti gibi. Diğeri ise özel üyelik sistemi. Aralık gibi Patreon'a da daha fazla ağırlık vermeyi, belki oraya da bir şeyler yapmayı düşünüyorum ama Patreon şu anda yurt dışından üye olmak isteyip de olamayan kişiler için YouTube özel yayınlarım oluyor Patreon'da. Olaylar böyle. Zaten yorum olarak da yazıyorum benim linkleri, Instagram'ı, Patreon'u, orayı, burayı. Neyse görüşmek üzere diyorum. Bol bereketli bir hafta olsun. Güzel yağmurlar barajlarımızı doldursun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler.